Değerli futbol severler, Türk futbolunun gündemini sarsan bahis skandalı büyümeye devam ediyor. Bu skandal futbol camiasını derinden etkileyen ve geniş yankı uyandıran bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı soruşturma başlangıçta hakemlerle ilgili iddialarla gündeme gelmişti. Ancak şimdi bu soruşturma genişleyerek futbol camiasına yani oyunculara da sıçramış durumda. Türkiye Futbol Federasyonu yapılan detaylı incelemeler sonucunda en az bir kez bahis oynadığı tespit edilen tam 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na, kısaca PFDK'ya sevk ettiğini resmen açıkladı. Bu, Türk futbol tarihindeki en büyük disiplin soruşturmalarından biri olarak kayıtlara geçebilir. Bu devasa sayı sadece bir istatistikten ibaret değil. Liglerin adaletini, futbolun temel güvenilirliğini ve sporun ruhunu derinden sarsan büyük bir krizin habercisi. Bu durum futbolun geleceği adına ciddi endişeler yaratıyor. Peki bu kadar çok futbolcu hangi yasal madde uyarınca yargılanacak ve onları ne gibi ağır cezalar bekliyor? Bu soruların cevapları futbol camiasında büyük bir merakla bekleniyor. Yaşanan bu durum Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçebilir ve uzun yıllar konuşulacak bir skandal olarak hafızalara kazınabilir. Bu sadece bugünü değil, geleceği de etkileyecek bir gelişme. TFF'nin PFDK'ya sevk ettiği 1024 isim arasında sadece alt liglerden değil, aynı zamanda Türk futbolunun en üst seviyesi olan Süper Lig'den de önemli oyuncular bulunuyor. Bu durum skandalın boyutunu daha da büyütüyor. Açıklanan listeye göre Süper Lig'de mücadele eden 14 farklı takımdan tam 27 futbolcu PFDK'ya sevk edilmiş durumda. Bu, Süper Lig'deki birçok kulübün kadro yapısını ve ligdeki rekabeti doğrudan etkileyebilecek bir gelişme. Birkaç hafta önce hakem camiasında yaşanan bahis itiraflarının ardından bu kez oyuncuların da yasa dışı faaliyetlere karıştığının ortaya çıkması futbolun adalet mekanizmasına olan inancı ciddi şekilde zedeliyor. Bu durum futbolun güvenilirliğini sorgulatıyor ve taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Futbolcuların kendi meslektaşlarının ya da kendi liglerindeki müsabakalara bahis oynamış olmaları ihtimali kamuoyunda büyük bir infial yaratmış durumda. Bu etik ihlal spor ahlakına aykırı bulunuyor ve geniş kitleler tarafından kınıyor. Sevk edilen tüm futbolcular futbol disiplin talimatının 57. maddesi gereğince yargılanacak. Bu madde futbolcuların bahis faaliyetlerine karışmasını kesinlikle yasaklıyor ve ciddi yaptırımlar öngörüyor. Peki bu madde tam olarak ne diyor ve içeriği ne anlama geliyor? Bu maddenin detayları, futbolcuların kariyerleri için ne kadar ciddi bir tehlike taşıdığını ve gelecekteki profesyonel yaşamlarını nasıl etkileyebileceğini açıkça gösteriyor. 57. madde açıkça şunu belirtiyor: bu talimat kapsamındaki kişilerin futbol müsabakaları ve veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Ayrıca yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının reklam ve tanıtımını yapmak da bu madde kapsamında yasaklanmıştır. Bu kuralı ihlal eden kişilere verilecek ceza ise 3 aydan başlayıp 1 yıla kadar uzanan müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasıdır. Bu cezalar futbolcuların sahalardan uzun süre uzak kalmasına neden olabilir. Kendi maçını oynadıysa cezalar ağırlaşır. Eğer futbolcu kendi oynadığı bir müsabakaya bahis oynamışsa 56. madde gereği daha ağır bir ceza ile karşı karşıya kalır. Müsabakanın sonucunu etkilediği tespit edilirse futboldan men, teşebbüs aşamasında kalırsa 1 yıl ile 3 yıl arasında men cezası öngörülüyor. Bu arada videomuzu beğenerek ve abone olarak bize destek verebilirsiniz. Kulüplere bir ceza uygulanabilir mi? Futbolcuların eylemleri nedeniyle kulüplerinin ceza alması için 56. maddeyle sevk edilmesi gerekmektedir. İlgili talimat çerçevesinde öngörülen cezalar şunlardır: müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs aşamasında kalırsa ilgili kulübe en az -12 puan silme cezası verilir. Müsabaka sonucunu etkilediği tespit edilirse, örneğin kendi maçında kırmızı kart göreceğine dair bahis oynamış ve kart görmüşse ilgili kulübün alt lige düşürülmesi öngörülür. Yani 1024 futbolcuyu futboldan tamamen uzak kalma riskiyle karşı karşıya olan çok zorlu ve belirsiz bir süreç bekliyor. Bu durum onların sadece kariyerlerini değil aynı zamanda geleceklerini de derinden etkileyebilir. Ayrıca futbolcuların PFDK sevki sonucunda 6 ay veya daha fazla ceza alması ve cezanın tahkim kurulunda onaylanması durumunda kulüplerin haklı fesih imkanının olduğu biliniyor. PFDK'nın vereceği cezalar oyuncuların kulüpleriyle olan sözleşmelerini ve profesyonel kariyerlerini doğrudan bitirme potansiyeline sahip. Bu birçok futbolcu için erken bir emeklilik anlamına gelebilir.
Sadece tek bir kez bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabı evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu kriz sadece PFDK'nın disiplin soruşturmalarıyla sınırlı kalmadı. TFF, skandalın etkilerini azaltmak ve sürecin sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla ek önlemler aldı. TFF, soruşturmanın etkileri nedeniyle acil bir karar daha aldı. TFF 2. Lig ve 3. Lig'deki tüm maçlar 2 hafta süreyle kaydırıldı. Bu erteleme kulüplere ve oyunculara nefes alma imkanı tanıyor. Federasyon bu erteleme kararıyla süreci daha sağlıklı yönetmeyi ve disiplin mekanizmasının işleyişi için zaman kazanmayı amaçlıyor. Ayrıca kulüplerin kadro eksiklerini gidermesi için 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ek olarak 15 günlük bir transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile görüşmelere başlanmıştır denildi. Şimdi tüm gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Bu kararlar Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek nitelikte olacak. Kulüpler hangi oyuncularının ceza alacağını ve takımlarının kadro derinliğinin bu durumdan nasıl etkileneceğini merak ediyor. Bu belirsizlik kulüplerin gelecek planlarını da olumsuz etkiliyor. Kamuoyu ise bu isimlerin şeffaflıkla açıklanmasını ve futbolun adaletinin tam olarak tesis edilmesini bekliyor. Taraftarlar futbolun temiz kalmasını ve güvenilirliğini yeniden kazanmasını istiyor. Futbolumuz tarihinin en büyük güven kriziyle karşı karşıya. Bu skandal sadece bugünü değil, Türk futbolunun gelecekteki imajını ve itibarını da derinden etkileyecek. 1024 futbolcuyla ilgili verilecek kararlar, Türk futbolunun gelecekteki kurallarını, etik standartlarını ve disiplin anlayışını belirleyecek. Bu kararlar emsal teşkil edecek ve uzun vadeli etkileri olacak. Ayrıca Eyüp Spor Başkanı ve 7 hakem tutuklandı. 17'si hakem olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği aralarında Eyüp Spor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı'nın da bulunduğu 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Sizce bahis oynadığı tespit edilen futbolculara verilmesi gereken ceza ne olmalı? Disiplin talimatındaki bu cezalar yeterli mi? Yoksa daha ağır yaptırımlar mı uygulanmalı? Yorumlarınızı hemen aşağıya yazarak düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bu önemli gelişmenin tüm detaylarını ve gelecek haberleri takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Güncel bilgileri kaçırmamak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Abone sayımızı artırmamız bizim için çok önemli. Bu yüzden sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bir sonraki flash haberde ve Türk futbolunun gündemini sarsan diğer gelişmelerde görüşmek üzere. Ayrıca yapay zeka destekli birçok haberimizi ve haftalık yayımlanan programlarımızı takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, bizi takipte kalın.